Hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Herkesin yapabileceği, yeni başlayanların bile kolaylıkla uygulayabileceği bir tarif bu. Kır pidesi yapıyoruz ama kolay, çabuk, oklavasız, açmadan, merdanesiz elinizde. Çok güzel bir pide olacak. Lafı uzatmayalım. Hadi buyurun gelin yapımına geçelim. Kabımın içerisine 1 bardak ılık süt, 1 bardak da oda sıcaklığında suyumu koydum. Üzerine 2 tatlı kaşığı kadar şekerimi ilave ediyorum. Ve 1 paket instant mayamı koyuyorum. Bu sıvı karışımımı güzelce karıştırıyorum. Mayamı eritiyorum. Sütün ve suyun ılık olması önemli. Süt özellikle 30 santigrat dereceye yakın olmalı. Daha yüksek olmamalı. Bunu anlamak için de sütünüzü ısıtırken parmağınızı, küçük parmağınızı çok hafif süte değdirin. Eğer yanacak kıvamdaysa sakın kullanmayın. Yanmayacak ılık ölçüyü hissettiğinizde kullanın. Çünkü biliyorsunuz mayalar canlı organizmalar, sıcak süt anında öldürüyor ve kabarmasını engelliyor. O yüzden suyun ve sütün ılık olması önemli. Soğuk da olmamalı. Şimdi bütün mayamı, şekerimi güzelce eritiyorum. Burada ben 4,5 bardak kadar unumu ayırdım. Ama her zamanki gibi kontrollü olarak ilave ediyoruz. Markasına göre ve hasatına göre mutlaka un alışı çünkü değişiyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş eklemekte fayda var. Güzelce unumu karıştırıyorum. Şimdi bir miktar daha ilave ediyorum. Çok fazla yapışmayan ama çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Bu kıvama göre lütfen ununuzu ilave edin. Ben size tam olarak kullandığım un ölçüsünü vereceğim ama dediğim gibi sizin kullandığınız markanız, hasadı farklılık gösterebilir. Mühim olan burada gördüğünüz kıvama uygun şekilde ununuzu ilave etmeniz. Şimdi bu aşamada içine 2 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Biraz daha un alıp elimle yoğurmak istiyorum artık. Güzelce elimizde kıvam aldıracağız. Avucuma biraz un alıyorum. Elimle yoğuruyorum. Ortalık un olabilir. Burası mutfak. Yemek pişiriyoruz. Sonra temizleriz arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Ellerimizi çok güzel yıkıyoruz. Ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Şimdi tabi elimizde kalan parçalar hamura yapışma gösterebilir. O yüzden çok fazla da un ilave etmeyelim. Fazla sertleştirmememiz gerekiyor hamurumuzu. Yumuşak olması gerekiyor. O yüzden elimizdeki kalan parçaları temizleyip elimizi yıkayıp biraz da yağlayıp tekrar öyle yoğurmakta fayda var. Yoksa bizi yanıltıp elimizdeki parçalar yapışır ve un ilave ederiz, sertleştiririz hamurumuzu, çirkinleşir. Hamurumuzun kıvamı bu. Çok hafif ele yapışıyor, yumuşak bir hamur. Şimdi bunu tezgahıma alıp biraz yoğuracağım. Bütün hamur işlerinde hamurun yaklaşık bir 5-10 dakika yoğrulması çok önemli. Ne kadar yoğurursanız sakız kıvamına gelirse o kadar güzel bir hamur elde edersiniz. Tam istediğiniz sonucu verir. Gördüğünüz gibi hafif yapışıyor elime. Biraz yumuşak, fazla yapışmıyor. Bu kıvam olması önemli. Dediğim gibi elinize yapışan hamurları temizleyip tekrar yoğurmaya devam edin. Aksi takdirde yapışıyor diye un ilavesi yaptıkça hamurumuzu sertleştiririz. Sert hamur da güzel olmaz. Yumuşak bir hamur olması lazım mutlaka. Ve dediğim gibi 5-10 dakika gibi gayet güzel bir şekilde hamurumuzu
yoğurup ondan sonra da dinlendireceğiz. Evet, hamurumu 10 dakikaya yakın yoğurdum arkadaşlar. Sakız gibi çok güzel bir hamur oluştu. Gördüğünüz gibi yapışmayan ama yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumu tekrar kabıma koyuyorum ve üzerini kapatıp bir yarım saat en az ılık ortamda dinlendiriyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlıyoruz. 250 gram kadar yarım yağlı döş kıymam var. Bir orta boy kuru soğanım var. Bir adet yeşil köy biberim. Bir adet de kırmızı kapya biberim var. Şimdi bunların hepsini minik minik yemeklik olarak doğrayacağız ve kıymamıza ilave edeceğiz. Çiğ olarak koyacağız harcımızı. Aynı çiğ börek gibi pişirmeyeceğiz. Soğanlarımızı minik minik doğruyoruz. Soğanlarımızdan sonra yeşil biberlerimizi de minik minik doğruyoruz. En son kırmızı biberlerimizi aynı şekilde dilmeye devam ediyoruz. Bütün malzememizi karıştırıp bir kere daha bıçağımız yardımıyla üzerlerinden geçiyoruz. Gayet güzel bir şekilde inceltmiş oluyoruz. Hem de suları, lezzeti birbirine geçmiş oluyor. Evet. Yapımı çok kolay, gördüğünüz gibi. Kestiğimiz malzemeleri kıymamızın üzerine aldık. 1,5 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber. Baharatlar tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Hangi baharatları seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Pul biber de koyabilirsiniz. Ama ben bu kadar baharatı yeterli buluyorum. Lezzetli oluyor çünkü. Şimdi bütün malzemeyi elimle güzelce yoğuracağım. Özdeşleştireceğim. Bütün baharatlarını da emmesini sağlayacağım. Karışmış olacak. Hamurum yarım saat kadar ılık ortamda bekledi. Çok güzel bir şekilde kabarmış görüyorsunuz. Nefis bir şekilde kabarmış. Elinize yapışabilir. Hiç ürkmeyin. Biraz hamur yardımı alabiliriz. Havasını alıyoruz. Ve hamuru tezgaha çıkartıyoruz. Hamurum nefis bir şekilde mayalanmış, yumuşacık, sakız gibi. Biraz daha şöyle hemen yoğuruyorum. Birazdan rulo haline getirip bezelerimi hazırlayacağım. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi bezelerimi hazırlayacağım. Bezelerimi bir mandalina büyüklüğünde açıyorum. Hamur gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Aynı bu kıvamda olmalı. Sert olmayan, yumuşak bir kıvamda. 8 adet de beze çıktı. Bu ölçüden tam 8 adet beze çıktı arkadaşlar. Bezelerimi top haline getiriyorum, yuvarlıyorum. Şöyle bir tahta silimin üzerine hafif un serpip yuvarladığım bezeleri içine alıyorum. Son bezemi yapıyorum. Bütün bezelerim hazır. Tahtama aldım. Üzerlerine biraz daha un serpiyorum.
Üzerlerini bir bezle örtüyorum ki kurumasın. Tezgahıma un serptim. Elimle ittire kaktıra hamurumu açıyorum. Biraz daha un yardımı alıyorum hafif. Hiç merdane kullanmaya, oklava kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Çok güzel açılıyor. Sanki poğaça hamuru açar gibi. Hamurumuz bir el büyüklüğünden biraz daha fazla açıldı. Her yeri eşit bir şekilde. Şimdi iç harcımı avucuma alıyorum. Avucumla sıkıyorum. Ve pidemin içerisine yerleştiriyorum. Bol harç koyun, lezzetli olsun arkadaşlar. Şimdi harcımı koydum. Hamurumu birbirine yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Ne kadar kolay. Gerçekten yeni başlayanlar, hiç yemek yapmamış arkadaşlar bile bunu yapabilir. Yeter ki tüm püf noktalarını, gayet detayını inceleyin ve siz de yapabilin. Şimdi yapıştırdığım bölümü alta aldım. Ters çevirdim. Elimle çok patlatmadan hafif hafif bastırıyorum arkadaşlar. Fazla patlatmıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi pidemiz hazır. Parmak uçlarımızla da böyle minik minik şekiller verebiliriz arzu ettiğimiz gibi. Pidemiz hazır. Bu kadar kolay ve güzel, çabuk yapılıyor arkadaşlar. Hemen hızlıca size sıkmadan bir tane daha göstermek istiyorum. Tezgahımı unladım. Elimle bastırarak, çekiştirerek, el büyüklüğünden biraz fazla olacak. Bu arada fırınımı 180 dereceye açtım, alt üst olarak. 180 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğim arkadaşlar. Ne kadar kolay, gördünüz mü? Hemen açıldı. Tekrar iç harcımı koyuyorum. Beni bu dakikaya kadar izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Size faydalı olabiliyorumdur. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten fikirlerinizi, düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hepsini severek okuyorum. Beni nereden izliyorsunuz? Tariflerimi beğeniyor musunuz? Hangi tarifleri benden istersiniz? Bunları sizden öğrenmek isterim. Lütfen kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa bu dakikaya kadar, onlar da kanalıma abone olursa, videolarımı beğenir, ufak da olsa emoji olsun yorum bırakırsa çok çok sevinirim. Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın ki hiçbir tarifimizi kaçırmayın. Tarifim yayınlandığı zaman ilk olarak size bildirilir. Bildirim zili gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimden geldiğince faydalı tarifler vermeye çalışıyorum. Yeni başlamış, hiç yemek yapmamış, yemek yapmayı bilmeyen arkadaşların bile çok kolaylıkla yapabileceği bu leziz, güzel lezzetleri sizlere öğretmeye çalışıyorum, bilmeyenlere. Çünkü malum tüm dünyada inanılmaz bir ekonomik krizi var. Bu lezzetler dışarıda çok pahalı, çok lezzetli. Severek tüketiyoruz ama ekonomimizi çok zorluyor. Halbuki çok daha ucuza evimizde kendimiz bunları gördüğünüz gibi yapabiliyoruz, imal edebiliyoruz. Çok daha ucuza, çok daha sağlıklı ve hijyen koşullarında. En azından içine ne koyduğunu kendimiz bilerek, görerek yemiş oluyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın tekrar birleştirdim sizinle sohbet ederken. Ben 3. pidemi de yapmış oldum arkadaşlar. Çok fazla patlatmadan elimizle bastırıyoruz ve yayıyoruz. Sonra parmak uçlarımızla şekil veriyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Lütfen bu tarifimi en kısa sürede evinizde deneyin. İnanın çok memnun kalacaksınız. Evet arkadaşlar, 9 adet pidemiz oldu. Sıkıştırmak istemedim, o yüzden 2 tepsiye koydum. Şimdi tepsime şöyle temiz bir masa örtümü üzerine örtüyorum ve bir 10 dakika tepsi mayası yapacağız. Tepsi mayam olurken ben de üzeri için bir yumurtanın sarısına
Şöyle hemen azıcık süt ilave ediyorum. Fazla değil. 2 yemek kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı da un koyuyorum arkadaşlar. Bunu güzelce karıştırıyorum ve pidelerimin üzerine süreceğim. Kıpkırmızı nar gibi kızarmasını sağlayacak. Bu karışımı unutmayın arkadaşlar. Arzu ederseniz buna çok azıcık da yağ da koyabilirsiniz. Bu hazırladığımız karışımı bir fırça yardımıyla pidelerimizin üzerine sürüyoruz arkadaşlar. Nar gibi kızarmasını istiyoruz. 180 derecede önceden ısıttığım fırınıma atacağım. Kontrollü bir şekilde 15-20 dakika kızartacağım. Kontrol etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İki tepsi yaptım biliyorsunuz. Bu ölçülerden 9 adet çıktı. Evet, şimdi fırınıma verebilirim artık. Evet, pidelerim 180 derece önceden ısıtılmış fırında tam 15 dakika çok güzel nar gibi kızardı. Şimdi arkadaşlar bu benim tercihim. Arzu ederseniz siz de uygulayabilirsiniz. Ama şart değil. Ben biraz üzerlerine çok sıcakken tereyağı sürüyorum. Nefis oluyor. Soğumadan bu işlemi yapmanız önemli. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim. Sonra kesip size iç dokusunu, hamurunu komple göstereceğim arkadaşlar. Evet, bu kadar basit yağlamakta ama bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten lezzete lezzet katıyor. Pidelerim harika bir şekilde oldu arkadaşlar. Tam bir hazır kari pidesi. Katiyen dışarıdan almaya gerek yok arkadaşlar. Tavsiyem evlerinizde çok daha ucuza, daha güzel, içinde ne olduğunu bilerek kendi yaptığınız bu güzel pideleri yapıp yemeniz. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? İçindeki malzemenin bolluğu, lezzeti, görüntüsü yumuşacık, pamuk gibi arkadaşlar. Benim diyen kır pidecisi bu tarifi gerçekten kıskanır arkadaşlar. Mutlaka evlerinizde denemenizi arzu ediyorum. Denerseniz gerçekten çok sevinirim. Beni de anın lütfen. Ama bu arada videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Daha bunun gibi nice güzel tariflerim var sizlerle paylaşmak istediğim. Bildirim zilini açın ki ilk olarak yüklediğim video tarifler size ulaşsın ve sakın kaçırmamış olun. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın.